Üstad Hazretleri diyor ki, bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim. Bu soruyu biz kendimize sorduğumuzda aynı cevabı alamayabiliriz. Çünkü nefis çok karışıyor bizde. Ama nefis karışmamak şartıyla diye bir ibare geçiyor bir yerde. Yokluk var bir yerde, cehennem var bir yerde. Üstad Hazretleri diyor ki, yokluk yerine cehennem de olsa beka isterim diyor. Bir insan cehalet yolunu da seçse, ebedi cehennemi varlık sahasını yok olmaya tercih ediyor. Bir makalede okumuştum. Bir anne evde et kokusu alıyor, koşarak gidiyor. Bakıyor ki kız elini sobada yakmış. Olayı anladınız mı? Kız acı duymuyor ve elini yaktığının farkında değil, o yüzden sobayı tutuyor. Eli sobada yanıyor ve anne ağlayıp üzülüyor. Annenin üzüldüğü şey kızın acı duyması değil, duymaması. Çünkü acı duymanın bile anlamlı olması için önce varlık şart. Bir insan kanser hastası olsa çok acılar çeker, azaplar çeker. Benim merhum dayım vardı. Almanya'da yaşıyordu. Bize ziyarete geliyordu hastalığının ağır dönemlerinde. Morfin bantları takıyorlardı. Böyle içi minik iğneli falanmış diye çocukluğumdan hatırladım. Onu batırıyor, azabı, acısı biraz dinsin diye. Peki bu kanser için bırak tedavileri, koca hastaneler açılıyor. Kemoterapiler uygulanıyor. Yurt dışlarına gidiyorlar. Nice ilaçlar buluyorlar. Biri gelip dese ki onlara, kardeşim doktor da var, hasta da var. Ne uğraşıyorsunuz bunlarla ya? Zaten acı duymuyor musun? Duyuyorsun. Sıkın kafasını, ölsün gitsin rahatlasın dese. Ne derler o adama? Cani derler, hayvan derler. Neden? Çünkü o kanser hastasının acı duyması için bile önce var olup acının anlamlı olma şartı var. Varsan acı anlamlı. Yoksan acının bile anlamı yok. Orada bile insan acıya dayanıp sabredip varlığını devam ettirmeyi yok olmaya tercih ediyor. Bizim de Kayserili bir kardeşimiz vardı. Hastaneye gittik ziyarete. Hatırlarsınız değil mi? Nasıl mücadele etti? Çok uzun sürdü onun mücadelesi. Yıllarca. Peki ona denilse ne gerek var? Zaten acı duyuyorsun. Öl git denilse hayır. Acının anlamlı olması için bile varlık sahasının önce olma şartı var. Cehennem de olsa beka isterim. Varlık sahasında kalmayı istiyor. Hukukta en ağır ceza idam cezasıdır. Bir gün içinizden birisi, burada mahkeme olsa, burada hakim. Hakim kararı vermiş, idam edileceksin. Sonra dosyaları karıştırırken, tamam diyor, tamam. İdam iptal, sana müebbet hapis. Bayram olursan. Eğlenirsin, oynarsın. Belki başkaları diyecektir, yahu hapise atıyor seni, niye mutlu oluyorsun? Hapiste üzülme bile var olma sonucu anlamlı olur. O yüzden sonsuz hapsi bile yokluğa tercih etmenin mutluluğunu yaşar mı? Yaşar. Fıtratımıza baktığımızda ilginç bir olay değil mi? Şimdi yine örnekliyorum. Bir gün eve gitsem, Ecmel Vera'da hanımı çok yormuş olsa. Anneler bazen öyle yorulur. Dese ki hanım bana, farz-ı muhal. Mehmet bak kızım beni ne kadar yordu, şöyle yaptı, böyle yaptı, bak şuraları kırdı, döktü dese. Ben de desem ki hanım çocuk seni bu kadar üzüyorsa çocuğu temelli alayım desem. Normal böyle bir mantıkla. Hiç müsaade eder, verir mi? Canını verirdi, o çocuğu vermez. Neden? Çünkü çocuğun ortalığı kırıp döküp anneyi üzmesi için bile varlığının olması lazım. Ancak öyle anlam bulabilir. Ve kimse onun yokluğunu istemez. Bir gün bir firma sahibi karşımıza otursa, çeklerim şöyle oldu, böyle oldu diye söylense, biz de desek ki madem öyle şikayet ediyorsun, bütün fabrikanı elinden alayım, verir mi? Hayır. O çekleri dürüp, çiğnetip yuttursak gene de o fabrikayı bize vermez. Çeklere üzülmenin anlamlı olması için önce fabrikanın var olması lazım. Ben şu an birileri için bir derece önemliyim. Bana bir şey olsa anam üzülür, bacım üzülür, o üzülür, bu üzülür. Kaç yaşındayım? 33. 34 yıl önce başıma ne gelirse gelsin asla annem benim için üzülmez. Niye? Varlığımın annem için hiçbir önemi yok. Çünkü ben var değildim. Anne bile üzülmüyor yokluktaki Mehmet'e. Ki anne dediğin nedir? Şefkat kahramanı. Bugün saçının tek teli için canını verir. Ama sen yoksan senin için anne bile hiçbir şey yapamaz, üzüntü bile duyamaz. Dünyada acı çektiğimiz zamanlar olsa bile birisi bizi yokluktan çıkarmış ve varlık sahasına koymuştur. Bir insan tevhid hakikatiyle bu hakikatleri birleştirip var olmasının bu kadar kıymetli olduğunu anlamazsa Allah'a teşekkür edemez, şükredemez, namaz kılamaz, secde edemez. Bu dersler bu cihette çok önemli dersler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. El Fatiha ma selavat.